Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Hepiniz bu yepyeni videoya hoş geldiniz. Bodrum'u fethetmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bodrum'da ne kadar çok terk edilmiş yer varmış da bilmiyoruz diyenlere buyurun izleyin, öğrenin diyoruz. Bugün neredeyiz? Şahane bir noktadayız arkadaşlar. Dağın tepesinde deniz seviyesinden 450 metre yüksekte terk edilmiş bir köydeyiz. Köyün hemen önünde yerimizi aldık. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz kayalıklarda Bodrum Karaköy, eski Karaköy diye geçiyor arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz noktada bu köyü görebilirsiniz. Köyün ne özelliği var? Bu köyü zamanında korsanlardan kaçıp kurtulmak isteyen, saklanmak isteyen insanlar gelip kurmuşlar arkadaşlar. Burada zaten deniz hemen dibinde. Bodrum'un her tarafı deniz biliyorsunuz. Denizden korsan gemilerinin saldırıları gerçekleşiyormuş. Bu korsanlar tabi sahilde, kıyıda, köşede ne kadar yerleşim yeri varsa gelip yağmalıyorlar abi. Adamlar da açlar. Yemeklerini çıkartacaklar. İşte görmüş olduğunuz bu denizden korsanların saldırısı demek muhtemelen köy daha önce aşağılardaydı. Bu korsanların saldırılarından artık bıkan insanlar oradan kalkıyorlar. 450 metre yükseğe, kayalık bir zemine yine örme taş ev tekniğiyle bu görmüş olduğunuz köyü inşa ediyorlar. Köyün özelliği zaten şu: kayalık bir zeminde yapılmış, taşlardan yapılmış. Ne olmuş? Dolayısıyla bu evler kamufle olmuş arkadaşlar. Aşağıdan geçen korsan gemileri bu evleri göremiyorlar ve dolayısıyla da buraya saldırmıyorlar. Şimdi ufak ufak köyün içine doğru geçelim. Köyü baştan sona gezeceğiz arkadaşlar. O eski evleri, o güzelim, organik, doğal, o günkü haliyle kalmış o evleri size göstereceğim. Bunun yanı sıra o evleri alıp restore edip çok güzel şıkır şıkır ev haline getiren bazı zengin abilerimiz de var. Onların da evlerini size göstereceğim. Fazla bekletmeyelim. Yavaş yavaş oraya doğru geçiyoruz. Geldik o köyün içine. Köy biraz genişçe ama bakalım yürüyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Atmosfer müthiş. Ambiyans harika. Böyle bilenler vardır. Eski Doğanbey Köyü Söke'de. Hatta bir gün oranın da videosunu çekme niyetim var. O tarz bir yer burası. Hala içinde yıkıntı döküntü evler de var. Ama tabii bu evleri artık alıp sahiplenip böyle saray gibi yapanlar da var. 450 metre yüksekteyiz abi şu an. Deniz seviyesinden 450 metre yüksekteyiz. Tabii burası korunmak için, o dönemler korunmak için, saklanmak için gayet uygun bir nokta. Böyle güzel güzel sokakları var köyün. İçinde arabayla gezme şansınız maalesef yok. Traktörle olur, küçük bir ATV araçlarla falan olur. Deniz komple abi hakim. Biraz daha ileriye gittiğimizde zaten bir uç nokta var. O uç noktadan şimdi o vadiyi göreceksiniz. Zamanında adamlar gerçekten de harika bir konuma gelmişler. Bu noktaya yerleşmişler. İsmini, coğrafi durumu zaten kayalık burası. Full kaya. Karakaya isminde oradan almış. Mesela direkt hemen ilk bizi karşılayan bir ev var. Şöyle gösterelim. Bir kısmı evin yıkıntı, döküntü ama diğer kısmı biraz sol tarafa doğru olanı adam abi şato gibi yapmış, evi mis gibi koymuş oraya. Kurmuş. Daha sonra hemen şöyle solda bir tane yine yıkıntı, o terk edilmiş dediğimiz. Yani bu ne abi? Açıkçası şu. Orijinali. Hani o günden kalan orijinali bu. Şimdikiler de yine aslına uygun yapılsa da aslını da görmek istiyorsanız aslı bu. Minicik minicik evler abi. Çok küçücük. Aa bak burada güzel görüntü var şöyle. Yine orijinali yıkılmış. Daha sonra bir restore görmemiş, tadilat yapılmamış. Hatta gördüğünüz yer ocak. Orada yemekler pişmiş. Pencereler zaten en güzel noktaya konumlandırılmış. Buradan komple aşağıya vadiyi görüyor abi. Deniz muhtemelen o zamanlar çok daha yüksekteydi tabii haliyle. Şimdi çekilmiş gitmiş ama belki o dönemlerde çok daha yakındaydı buraya. Şu an deniz seviyesinden 450 metre yüksekte. Hani acaba o yıllarda nasıldı bilmiyorum. Şöyle abi baksana çiçeklerle. Hani bunlar da zamanında yıkık dökük olanlar ama şimdi artık elden geçirilmiş, pırıl pırıl, şahane hale getirilmiş, yaşanılası yerler yapılmış yerler. Oturan bile yok içlerinde ya. Kimseyi göremedim. Bomboş duruyor evler.
Şahane yerler yapmışlar ama oturan yok. Bu ne abi? Hadi Mehmet bunu bil, ne bu? Tabii siz duymuyorsunuz, Mehmet'te mikrofon yok ama Mehmet çeşme diyor. Abi bu taraftan bak, göster, daha iyi anlaşılır Mehmet. Burada ekmek pişirmişler abi. Bu bir tandır, kuyu. Bak burada şeyi var böyle. Şöyle hayal et, elinde kürekle. Buradan ekmeği verdin, artık yemeği verdin, tepsiyi verdin. Bu o. Bak burada da hatta bir havuz var. Su. Ya burada artık hayvanların ne denir? Yalak diyorlardı değil mi? Hayvanların su içtiği alan, su içtiği bölge olabilir. Tabii buradaki insanlar nasıl geçimini sürdürdü? Hayvancılıkla. Mehmetciğim bir de şurayı gösterir misin? Yine orijinallerden bir tanesi bak. O günden yapılmış, kalmış. İçinde yine bir ocak var orada. Belki yine izleyenler görebiliyorsa. Ocağı orada. 2 göz. Bir ana odası var. Bir de böyle yan tarafı var. Muhtemelen bu yan taraflar hep gezdiğimiz yerlerde öyle oluyor. Hayvanların kaldığı dam kısmı olabilir. Sonra abi yine böyle orijinalliğini koruyan eskilerden bir tanesi. Hatta belediye bak bunlara numara vurmuş. 23 numara diyor. Bunlar hepsi abi şu an sahipli, tapulu. Numarayı çaktıklarına göre hepsi sahipli, tapulu. Ya bunlar zamanla satılacak ya da gelip kendileri yapacaklar. Bak mesela yapan ne güzel yapmış. Şöyle Mehmetciğim buradan şöyle bir yüzeysel gösterebiliyor muyuz? Harika olmuş bak. Abi terk edilmiş köyün içerisinde hem çok modern bir dünyayı görebiliyoruz hem de o terk edilmişliği, o günden kalanları da görebiliyoruz. Çok güzel olmuş. Yapılan evler gerçekten şahane olmuş. Bana burası Söke'deki Doğan Bey köyünü anımsattı. Bir gün mutlaka oraya çekeceğim ama aklımda orası. Orası çok daha bakımlı. Çok güzel. Mübadele döneminden kalmış. Rumlardan kalmış. Bizim Türkler gelince oraya yerleşmiş. Oraya da bir gün mutlaka çekelim. Şöyle ne görüyorum? Şurada Mehmetciğim gösterebilirsen yine. Yine orijinallerden bir tanesi. Terk edilmiş haliyle duruyor değil mi? Orada da kapı numarası 1 numara yazmışlar hatta ona. Bak o bayağı güzel ayakta kalmış. 4 dörtlük duruyor. Yıkıntı döküntü değil. Şöyle ben buradan yavaşça devam ediyorum bakalım. İleride bir tane vardı. İçine girebilecek olduğumuz vardı. Kaktüsleri görüyorsunuz bakın. Burayı araştırdığımda bunlar da yazıyordu. Kaktüsleriyle meşhur diye yazıyordu. Acayip kaktüsler ya. Ağaca dolanmışlar artık. Ağaca tırmanmışlar. Hatta başka bir ağaç var. O ağacın üzerine kaktüsler binmişler resmen yani. Ama güzel bir görüntü olmuş. Çok güzel. Şahane. Şöyle evet. Sanırım şu an tam böyle bir uç noktaya geldik. Köyün hakim tepesine bir yere geldik. Buradan şunu da göstermek istiyorum hemen. Mehmetciğim şurayı alabilirsen. İşte ne diyeyim şimdi, yani ben diyeceğim ki hani katliam diyeceğim. Kimisi de diyecek ki ne kadar güzel villalar falan diyecek. Yani yorumu size bırakıyorum. Kendi yorumumu sorarsanız bilmiyorum ya. Hoş değil abi. Bodrum'un göz bebeği noktalar. Bir de burası hani sit alanı. Buraya çivi çakamazsın. Hani onun yakınında bir yer. Böyle havuzlar, villalar, çimler ekilmiş, böyle mangallar, barbeküler, akşamları partiler. Bilmiyorum abi. İşte milyon dolarlık satılacak olan evler. Ben çok hoş karşılamıyorum. Abi ver manzarayı. Şöyle bak. Şıkır şıkır deniz aşağıda. Bodrum'un şahane noktalarından, hakim tepelerinden biri. Adamlar o zaman ne kadar güzel bir yere kurmuşlar ya, değil mi? Muhtemelen şimdi şu arada gördüğünüz toprak parçası falan var ya, muhtemelen oralar denizdi zamanında. Yani deniz her yerde olduğu gibi burada da bir miktar geriye çekilmiştir. Korsanlardan bunlar korunmak için, tabii saklanmak için buraya çıkmışlar. Zannetmiyorum şimdiki kadar uzak bir nokta değildir abi burası. Çünkü denizle de çok ilişkilerini kesmemeleri lazım. Çünkü bunların işte yiyecekleri denizden, ticaretleri denizden, tekneler, gemiler, her şeyleri denizden. Bir tepe var zaten. Bu tepe muhtemelen denizle bu lokasyonun ilişkisini kesiyordu abi. Bu korsan gemileri belki bu tepenin arkasından geçip gidiyordu. Bu lokasyonu göremiyordu. Ki zaten köyün coğrafi yapısı ne dedik? Kayalık dedik. Full kayalık. Evler de taş evler yapılmış. Yani evlerle kayalar iç içe girmişler. Yani adeta bu kayalar evleri kamufle etmişler. Muhtemelen karşıdan bakıldığında bu evlerin kaya gibi zannedilerek, sanki burada yaşayan birisi yokmuş gibi zannedilerek korsan gemilerinin buradan geçip gitmesi planlanmış. O şekilde yapılmış. Şimdi burada yine bir ev var. İlgimi çeken ev. Buraya
girilmez diye bir emniyet şeridi çekilmiş. Biz severiz böyle şeyleri. Bir bakalım abi. Şimdi düşmeden ya az önce itiraf etmek istiyorum. Şöyle şurada itiraf edeyim. Az önce şöyle bir keşif yapıyordum. Baktık güzel falan. Hadi dedik arabaya gidelim artık. Kamerayı, drone'u, makineleri falan alalım. Abi araba yolunda. Ben yere bir yapış. Yani çaktırmasam da şu sağ dizim direkt kayaya vurdu. Yerdeki sert kayanın köşesine vurdu. Muhtemelen içeride şu an bir parçalandı. Kanıyordur kesin. Bilmiyorum, açıp bakmadım. Hatta neredeyse iptal edecektik çekimi. Biraz bekledik. Sağ olsun orada bir abimiz buz verdi. Bir buz bastık oraya. Biraz şimdi toparladık çok şükür. Ama hep bu Mehmet'in yüzünden. Mehmet hiç uyarmadı beni. Yanımda telefonla baka baka yürüyordu yani. Neyse uzatmayalım. Olur böyle şeyler. Allah ölümlü kaza vermesin. Evet abi. O evlerden gelmişken de bir tanesinin içine girelim artık değil mi Mehmetciğim? Şöyle karşıdan geniş bir şeyler çek bakalım. Neler varmış bir görelim. İlk gözüme çarpan abi burada. Tavan çok yüksek mesela. Yani burada bu kadar yüksek bir tavan olduğunu zannetmiyorum. Bu zemin muhtemelen böyle daha yukarıda falandı. Zemin boşalmış olabilir. 2 katlıdır, altında hayvanlar vardır diyemeyeceğim. Burası 2 katlı olabilecek kapasiteye de sahip değil. Burası abi yine ocak. Hatta buradan şöyle baca çıkışı var. Mehmetciğim gel bir yaklaş buradan. Şöyle baca çıkışını da gösterebilirsen. Yemekler burada pişmiş. Dumanlar oradan yukarıya doğru abi dalgalanarak gökyüzüyle buluşmuş. Hemen yine sağında solunda zaten pencereleri. İşte yemek oldu, duman oldu. Buradan kokusu, dumanı çıksın diye. Burası muhtemelen mutfak, yemek kısmı falan. Buraya da bakıldığında burada pencere yok diye düşünüyorum. Çünkü burası da bir duvardır. Bu odadan ayrı. Pencere yok gibi düşünüyorum. Burası ne olur abi? Yattıkları, uyudukları oda olabilir. Köşede yine şöyle bir niş var orada ama acaba raf gibi bir şeyleri sakladıkları gibi bir şey mi? Başka bir şey üretemiyorum. Yani orada bir girinti var, bir niş var. Duvarda çiviler falan da çakılmış. Oraya bir şeyler asılmış olabilir. Burada da yine sanırım bir ocak varmış. Baca deliği var. Hatta isler falan var. Baca deliği var. Tabii burası da bir ocak. Orada niş var. Acaba burası 2 ayrı ev miydi? Yani burada çünkü abi evler çok küçük. Öyle şimdiki gibi hayal kurmayın. Yani 200 metre, 300 metre evler yok yani. Belki burada bir aile yaşıyordu. Burada da ayrı bir aile yaşıyordu. 2 tane ev mi acaba? Çünkü 2 tane ocak yapmazlar tek bir evin içine diye yorumluyorum. Ve son olarak şurada bir ev var. Hatta bunun çatısından birazcık izler var daha. Merdiven abi burada. Mehmetciğim sen orada kal, ben şöyle bir yukarıya çıkayım. Bak burada merdiveninden yukarıya çıkarak herhalde evin girişi burası. Yukarıya çıkıyorsun. Burası bir ev. Burası bir ev. Ya bir yerde dam konumlandırmaya çalışıyorum. Çünkü bunlar bir göze de hayvanlarını koyuyorlardı abi. Burada arkada bir kapı var. Acaba hayvanlar arkadan dolaşarak buraya giriyor olabilirler miydi? Öyle de bir ihtimal var. Aklıma o geliyor. Başka bir şey üretemiyorum burada. Artık siz de izlerken muhtemelen daha güzel fikirler üretebilirsiniz diye düşünüyorum. Buradaki yapının benim tahminlerimce hani durumu bu. Evin girişlerine genelde merdiven zaten olurdu. Bu merdiven de muhtemelen evin giriş kısmıydı. Ama dam işini çözemedim. Abi bak bu çok güzel. Yani bütün köyü gezmektense böyle bir şeyin içinde gezmek çok farklı. Çünkü bu orijinali. Yaklaşık nasıl diyelim bir 450 yıllık falan mazisi olduğundan bahsediliyor. Bir 400-450 yıllık bir maziyi siz hayal edin artık. Burada neler yaşanmış, kimler yaşamış, kimler kalmış siz hayal edin. Şöyle bir devam edelim. Artık köyün herhalde son kısmına doğru geldik galiba. Şuradan şöyle bir geçelim. Ve bir tık daha yükseğe çıktık galiba Mehmet. Manzara daha da bir güzelleşti ya şöyle. Buradan da şöyle bir manzarayı verelim. Aşağıya yine bolca beyaz beyaz Bodrum'un meşhur villaları yapılmakta. Ve arkasından da şöyle yine buradan köyün manzarasını vermeye çalışalım bak. Şöyle hani izleyenlerin aklında canlansın. Biz şöyle aşağıdaki bir noktadaydık. Buradan böyle köy yukarıya doğru devam ediyor. Yukarıya doğru evler var. Yaklaşık bir
200-250 metre kadar yukarıya çıkıyor. Orada zaten evler bitiyor. Daha yukarıya ev yapmak mümkün değil. Artık çok yoğun kayalar var. Burada son olarak bir ev daha mı görüyorum acaba? Bakalım. Şöyle bir yaklaşalım. Yine bu da restorasyon görmemiş. O günkü orijinal haliyle kalmış yapılardan. Mehmetciğim sen gösterebilirsen şöyle, ben girersem zaten pek bir alan kalmayacak. Gösterebildiğin kadar. İçeride kayda değer neler var? Tek göz bir oda burası. Sanırım ocak falan da yok bunun içinde. Ocağı da yok maalesef. Burası belki şey olabilir. Bir dam tarzında kullanılmış bir şey olabilir. Çünkü hayvanların da üstü kapalı bir yerde mutlaka ve mutlaka eskiler, atalarımız bir alan yapıyorlardı onlar için de. Dedikten sonra galiba Kömet bitirdik mi köyü? Vallahi köyü bitirdik ya. Çok güzel bir yerde. Buraya yaklaşık bir yıldır falan böyle gelmeyi düşünüyordum yani açıkçası. Bunu bana çünkü söyleyenler olmuştu. Hem senin yakınlarında bir nokta, hem de çok güzel bir nokta, çok turist çeken bir nokta diye. İnsanlara çok ilgi uyandıran bir nokta diye. Niye gitmiyorsun, niye çekmiyorsun? Fırsat bugüneymiş artık, nasip bugüneymiş. Buradaki bence özel durum şu. Hem o günkü haliyle evleri görebiliyoruz. Hani hep de diyoruz ya burada bir restorasyon olsaymış, bu evler işte bir elden geçseymiş ne olurmuş. İşte onu da görüyoruz. İkisi bir arada. Hatta burada restore edilmiş evler %70, %75 diyeyim artık. Yapılmamış evler de artık bir %25 diyebiliriz. Belki %20 diyebiliriz. O noktada buraya sahip çıkılmış arkadaşlar. Gerçekten de zenginler diyelim, artık Avrupalılar, dışarıdan gelen gurbetçiler falan filan birileri burayı keşfetmiş ve buraya sahip çıkmış. İkisini bir arada bugün görme fırsatı da bize nasip oldu. Ben de bu vesileyle sizlere gösterdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videolar gümbür gümbür devam ediyor dedikten sonra lütfen arkadaşlar desteği eksik etmiyoruz. Destek varsa video var. Kaliteli videolar var hem de. Mutlaka ve mutlaka abone oluyoruz bakın. Abone olmadan desteğinizi pek belli edemezsiniz. Mutlaka bir yorum rica ediyorum. Kendimizi güncellememiz için, bize bir yol tayin etmesi için bir yorum rica ediyorum. Şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın, şu iyi olmuş, bu kötü olmuş. Ben bu yorumlara çok önem veriyorum mutlaka. Onları değerlendiriyoruz her zaman. Like butonu var biliyorsunuz. O da çok önemli. Ona bastıkça ne oluyor abi? YouTube diyor ki ya bu videoda herkes like atıyor. Demek ki bu video iyi bir video diyor. YouTube bu videoyu alıyor, hop ön plana çıkartıyor. Bu sefer milyonların önüne düşüyor ve ilgisi çekenler de tıklıyor. Olasılık artıyor. Öyle söyleyelim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi biz buradan bir video çekimine daha gidiyoruz arkadaşlar. Bodrum'u fethetmeye devam ediyoruz. Bodrum'da bir sürü videolar çekiyorum sizler için. Bol bol hepsini peşi sıra yayınlamaya çalışacağım. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Çünkü bizim kanalımızın izleyicisine hitap eden konuları çekiyoruz sürekli. Böyle de devam edeceğiz. Benden bu kadar. Çok konuştum yine. Biliyorsunuz 4-5 ay ara verdikten sonra, videolara ara verdikten sonra çok özlemişim ben konuşmayı. Burada kesiyorum. Yeni videoda görüşürüz. Allah'a emanet.